Karangu hiçbir yere gitmedi. Meleğinin uykuya dalmasını, geceyi, onun sessizliğini, ıssızlığını ve en çok da derin karanlığını bekledi. Çünkü Karangu'nun gideceği dünya, bu dünyanın tam zıttındadır. Aydınlık bu dünyadayken karanlık oradadır. Hayat burada, ölüm orada. Maddiyat burada, ruhaniyet orada. Esenlik ve iyiliğin kaynağı burada, hastalık ve kötülüğün kaynağı oradadır. O yüzden Karangu gibiler karanlık dünyaya odaklanırlar. O dünyaya ayak uydururlar ve ruhlarını o dünyaya gönderirler. Bu dünyanın gecesi öteki alemin hallerini yansıttığından, kanlığı da geceleri yaparlar. Gecenin karanlığı çöktüğünde, gece öteki alemin karasına, kötülüğünün kopyasına büründüğünde, beyninde kötücül bir uğurla genç bir hanım uykuya daldığında, bir çift el o genç hanımın vücudunun bir karış kadar üzerinde gezinmeye, vücudunu taramaya başladı. Bu, Karangu'nun meleğin vücuduna musallat olmuş bir ruhun varlığını hissetmesi içindi. Ya da meleğin ruhundan bir parçanın kaçırılıp derinlere, kötülüklerin dünyasına götürülüp götürülmediğini görebilmesi için. Karangu gözlerini kapatıp elleriyle vücudu ve başı taradığında, hasta vücudunda bazı titreşimler ve ısı değişimleri hisseder. Sudan oluşmuş insan vücudunda. Su vücudun ısısıyla birleştiğinde buğu yaratır ki bu da vücudun gücüdür. Hasta bir vücutta su, sıcaklık ve buğunun hassas dengesi bozulmuş demektir. Karangu bozulmuş olanı muhakkak bulur. Karangu'nun ellerinin genç hanımın başının üzerinde sabitlenip normalin ötesinde akan ısıyı yakalaması işte bu sebeple hiç de hayır alamet değildi. Doktorları haklı çıkaracak bir musibet besbelli ki oradaydı. Ve sonra Karangu'nun bedeni uyanıkken zihni avama tuhaf bir rüyayı andıracak ruhların dünyasına daldı. Orada kesif, uğursuz, kıpırdayan, sürekli ilenen canlı bir karanlığın içinde Karangu, ruhların izniyle kuşandı. Seneler önceleri atalarının insanların dünyasında kuşandığı başka bir dünyanın giysisini ruhların dünyasında kuşandı. Önce manyağını aldı sırtına. Göğsü açık, omuzları demirden zırhlı, kurt derisinden bu paltoya yardımcı ruhları gelip tek tek yerleştiler. Her biri başka renkte, küçük, yırtık kumaş parçaları gibi yerleştiler. Kırmızılı, mavili, yeşilli, aldı rengarenk ruhlar yeraltının karanlığında gökkuşağı açtırdılar. Erliğin kötü ruhlarını temsilen yılanlar, kurbağalar yerleştiler manyağın saçaklarına. Sonra ziller, çıngıraklar, 9 küçük ok sırtına. Güneş ve ay, karanlık yolun kandilleri kollarına. Bir de geyik derisinden bir başlık başına, demirden bir maske yüzüne. Böylece ruhlarla savaşının kostümünü kuşanmış oldu Karangu. Sonra bir de silahlarını kuşandı. Kendisini de döven, etini kemiğini ayırıp tekrar birleştiren demircinin dövdüğü bakır aynasını aldı ilkin eline. Göklerin hediyesi, semavi menşeli bu ayna, onun en kuvvetli kehanet silahı. Peşi sırada kayın ağacından davulunu ve tüm bunlarla öteki alemin varlıklarının suretine çevrilen Karangu, maddi dünyaya kapalı olan ilimlerin kaynağına sızdı. Sıradan bir insan gözünün göremeyeceği, maddi bir bedenin ağırlığına dayanamayacağı kopkoyu bir karanlık içinde Karangu, davulunu çalmaya, ruhların sesinden ve tastamam onların dilinden bir şarkıyı söylemeye başladı. Bir karmaşanın şarkısıydı o. Aklın ötesinde bir kaosun melodisi. Yardımcı ruhların semavi bir dilde övgüsü. Davuldan çıkan her gümbürtü, öte dünyanın Karangusunun dilinden dökülen her tuhaf, anlaşılmaz ve karanlığın ruhuna bulanmış kelime, bir ruhu alıp meleğin hastalık kaynağına, o kötücül tümörün karanlık dünyadaki aksine taşıdı. Karangu'ya yardım etmesi için görevlendirilmiş, tutsak kılınmış, zorlanmış, onlarca yardımcı ruh hastalığın etrafını çevirdi. Sonra Karangu, bakırdan aynasını bir ruhlar deniziyle çevrilmiş hastalığa doğru tuttu. Göklerin hediyesi o kehanet aynası, bir ruh karmaşasının içinden meleğin beynine musallat olmuş, bozmuş, yıkmış, kırmış, karartmış ama üzerine gelen gücü görüp korkmuş, sinmiş, saklanmış bir kötülüğü aynanın bakır yüzeyine yansıtarak aşikar etti. Gözü hem maddi dünyayı hem de ruhların dünyasını aynı anda görebilen Karangu, genç kadının üzerine eğilerek ağzını başının üzerine koydu ve öte dünyadaki aynasında gördüğü kötücül karanlığı emdi. Yardımcı ruhlar bu hükümran emri alarak o karanlığın üzerine çullandılar ve çekip sürükleyerek onu Karangu'ya götürdüler. Karangu
emerek dışarı çıkardığı karanlığı yanındaki bir kovadaki suya tükürdü ve öte alemin varlığını maddi alemin suyuna hapsetti. Sana söz vermiştimden. Bülent Sabırlı.